Devam. Gökhan Türkmen, sen İstanbul'sun. Tuana Knockouts The Voice Kids 2025 Almanya. Küti burada mısın? Küti buralardaysan izledin mi bu kızı? Vallahi sürekli Instagram'da önüme düşüyor bu kız. Bir bakalım neler yaşanıyor. Bu arada çok ilginç, yorumları kapamışlar Özgün. Ne yaptınız oğlum? Ne yaptınız? Ama Kids'i genellikle kapatıyorlar hocam. Ha, çünkü The Voice Kids tabii YouTube. ki. Bir de YouTube şeyi de var, kuralları da var. Bu arada, çocukları olduğu için. Bu arada anketimiz sonuçlanmış sevgili dostlar. Felaket. O Ses Türkiye izliyor musunuz? %70 hayır, %16 zaman zaman, %14 evet. Biraz daha devam ettireceğim anketi. Uyanın. Bir bakın bakalım hakikaten böyle mi gidiyor? Bizim kitle bayağı izlemiyor o zamandır. Devam. Başlıyorum. Haydi bakalım. Tuana. Tuana'yı tanıyan var mı bu arada? Kimdir Tuana? Ya bu kayıtlar yayınlandıktan sonra tatlı bir ototune yedirilmiş. Hafif bir düzeltme var. O düzeltme sırasında da vibratolarını bozuyor birazcık. Hafif bir ototune var yani kayıtta. Şimdi bu kaydı baştan bir daha dinleyeyim. Hafif tatlı minik bir ototune var. Ama kızın sesini değiştirmemişler. Yani ne okuyorsa onu dinleyeceğiz. Hadi bir daha bakalım. Çünkü nefes yerlerine falan baktım böyle yok. Güzel. Hadi baştan. Durdurmuyorum. Akıyoruz. Okey mi? Şimdi ya Gökhan Türkmen'in bu şarkısı. Tantaşçı'nın Yalanı. Ya bu şarkılar mesela Tantaşçı'nın Yalanı o kadar ilginç ki Türkiye'de Yalan şarkısı sadece Tantaşçı çevresinde bilinen bir şarkıydı. Değil mi? Fakat ben Yalan'ı mesela yıllar önceden hep hatırlarım. Yani bir Bostancı Gösteri Merkezi konseri sonrasında tekrar sahneye gelmişti. Gitti, tek başına geldi sahneye bir anda. Hani konser sonrası ve bir anda Yalan'ı söyledi, böyle tüylerimiz diken diken. Bu nasıl bir şarkı diye falan. Ama yıllar sonra Zeynep Avcı söyledi Almanya'da ve ne kadar güzel şarkı diye adamın şarkısı inanılmaz patladı yani. Tanı başka noktaya taşıdı. Şimdi benzer şey burada yaşanıyor. Ben bunun şu sebeple olduğunu inanıyorum. Bir, her iki yorumcuda, Zeynep Avcı'da, sevgili Tuana'da. Bak çok dikkat et. Okuyuşlarında hiç abartısı olmayan çok tatlı R&B vibratoları var. Ama bu vibratolar pek Türkiye'de kullanılan stilde değil. Bak değil. Tabii. Yani hani bizde ya Türkiye'de burada yetişen bir şarkıcının R&B söylemesi farklı oluyor. Vibratoları da farklı oluyor. Fakat Almanya'da yetişen birinin orada dinleyen, orada yaşayan birinin yaptığı şeyler daha farklı oluyor. Yani yani okuduğu şeyin içine kattığı seviye çok ilginç bir denge taşıyor ve bu sefer ne oluyor biliyor musun parça? Bir, programda yapılan aranjmanlar tamamen farklı. Back vokalleri duydunuz mu biraz önce? Şimdi baştan bir daha gireceğim zaten. Göreceksiniz, kese kese gideceğim. Back vokaller o kadar keyifli ki. Güzel bir koro geliyor. Ya parçanın zaten özünü değiştirerek veriyorlar. Kendi stillerine uyguluyorlar. Parçayı değiştiriyorlar. Bir de kız da bunun içine giriyor. Bu sefer ne oluyor biliyor musun? Yıllardır bildiğimiz bir şarkıyı yeniden keşfetmeye başlıyoruz. Hadi bir daha baştan başlayalım. Tek tek detaylı anlatayım. Köşedeki çiçekçi seni sordu sabah. Bu arada 14 yaşında bir sese göre inanılmaz olgun bir sesi var Tuana'nın. Yani bu 14'ten büyük bir ses gibi duruyor. Bayağı 18, 19, 20'li yaşlardaki, 21 yaşındaki ses oturmuşluğu var sesinde. Bunu net söyleyebilirim. Burada yok dedim, selam söyledi, tazeymiş gül. Ama ağların ikisi de onlar birazcık böyle. Ama onun dışındakiler... Yokluğum gibi. Bu vibrato bakın. Bizde çok az kullanan var. Bu şekilde vibratoyu Türkiye'de çok az kişide duyarsınız. Pek şarkıların içine de yedirilemez. Ama bakın bildiğiniz Gökhan Türkmen'in Sen İstanbul'sun içine yedirilen vibratoya bak. Yürüdüm yokluğum gibi. Bakın sanat müziği değil. Farklı. Bakın. Gibi. Daha farklı bir vibrato. Ve çok da yakışmış. Yürüdüm biraz seni düşledim. Oldu senle süsledim. Eller. Hemen dikkatinizi çekiyor mu? İletişim inanılmaz. Bu el iletişimi yani seyirciye doğru uzanan bu el var ya
Şarkı söylerken mimikle beraber. Bu sanki böyle elini uzatıp birinin elini tutar gibidir. Yani karşıdaki de sanki tutmuş gibisin. Yani sanki izleyici de onun elini tutar. Yani ekrandan çıkar gibi davranır. Bunun çok benzerini dünyada Bon Jovi yıllarca yaptı. Bakın herhangi bir Bon Jovi live açayım size. Çok şaşıracaksınız. Ben çok dikkat ederdim yıllarca Bon Jovi'nin live diyeyim mesela England diyelim atıyorum kesin vardır. Abi kapağa bakın. Gördün mü Özgün? Bak sadece kapak. Evet. Bak sadece kapak. Ya çünkü Uzakları işaret ediyor gibi. sanki birine dokunuyor ama. Biriyle elle tutuşacakmış gibi bak. Müziği kapatıyorum. Şimdi telif yeriz diye. Herhangi bir şarkısının yani onu gösterseler bir de ne güzel olacakmış. Şöyle geçsin. Bak geliyor mesela seyirciye. Elini kaldırıyor. İzleyin. Devam etsin. Onun çok daha unik bir hareketini göreceksiniz biraz sonra. İnanılır gibi değil. Bak şurada. Coşuyor. Şöyle bir dönse reis. Bir yerde yakalayacak. O kadar çok seyirci çekmişsiniz ki arkadaş. Bak şimdi sanki seyirciye elini uzatır gibidir. Aha. Yani şunu yapmak zorunda mı bir şarkıcı mesela sizce? Yani bu şekilde yapan kaç tane şarkıcısı gördünüz? Bon Jovi'de var bu. Bu çok ilginç bir iletişim biçimi. Bak. Özgün gördün mü? İşte demek istediğim bu. Hemen geri dönüyorum. Yan yana koyun. Abi bu ya Allah Özgün doğuştan bir insana böyle bakın 14 yaşındaki Tuana ve herhalde burada Bon Jovi 50'lerine yaklaşmıştır muhtemelen. 40'larında bir yaşındadır burada. Arada neredeyse 30 sene var. Yani 25-30 sene var ikisi arasında. İşte bu iletişim dili olağanüstü bir şey. Bunu istesen yapamazsın. Ay dur bu hafta sonu böyle yapayım dediğin zaman olmaz. Bu Allah vergisi bir şey Özgün. Kimlik yani bu. Şarkıyı insanlara dokunarak okumaya çalışmak bu. Ve o nedenle de direkt bütün herkes salya sümük ağlıyor farkındasınız değil mi? Ama davranışı bu onun. O parmaklarıyla resmen. Bu herkeste olabilecek bir şey değil. Bu Tuana'nın özel yetenekli bir şarkıcı olduğunu gösteriyor. Özel yetenekli abi. Özel yetenekli. Solist kimliği. Başka bir şey. Türkiye'de hani genç bir sürü şarkıcı geliyor, gidiyor, yarışmalar yapılıyor biliyorsunuz. Neler yapılıyor? Biz de yapıyoruz. Onlarca yarışma. Ama bu iletişim dili sadece şarkıcılık değil gördüğün gibi. Bu başka bir şey yani. Mesela atıyorum ya bu bir dans becerisi değil mesela. Yani bunu nerede öğretirler bir insana mesela? Nerede öğrenirsin bunu? Tiyatroda mı öğretirler yani? Tam değil. Yani hiçbir yere tam sığdıramıyorsun değil mi? Yani bir eğitimin içinde var mı mesela bu? Bilen varsa göndersin. Hani hangi eğitimde seyirciye dokunun diyorlar mesela. Ha işte dokunun, gözlerinizle bakın, iletişim kurun. Başka. Bakıyor gözleriyle. Ama bu pek normal bir şey değil. Benim söylediğim şeyleri bazılarınız algılayabilir. Yani ne alaka bir tane ele taktın ya bir saattir diyebilir. Ama o taktığınız şey aslında sizi en çok etkileyen şeydir. Haberiniz bile yoktur. Size dokunuyor bakın. Devam edelim. Bakın şimdi de kendine götürdü elini görüyorsunuz değil mi? O kadar naifçe götürdü ki. Bakın izleyin. Eli. Sizin elinizden aldığı enerjiyi kendine dokundu. Yani şarkı bir yana sizle kurduğu iletişim olağanüstü. Ağlatan kısım bu. Yoksa bu şarkıyı o kadar güzel söyleyen bir sürü insan var ki yani Tuana'yı diğerlerinden ayıran ne? Bakın burada ses nefes de kalmamış. Çünkü çok uzun nefes bölgesi tuttu gereksiz. Bakın. Kalmadı çünkü daha da geriden başlıyor nefes. Ben bak şurada. Bakın sen ne süsledin ne dar sokaklar ne boş ya kadar gidiyor bakın. Bakın. Bunun tamamını okumaya çalışıyor. Aslında hani ne boş sokaklar seni unut. Bir nefes alabilir almıyor. Orada kalmış onda böyle. Sol ele dikkat. Sol ele dikkat. Olağanüstü bir iletişimcisin Tuana. Yaşın çok genç ama inanılmaz bir yeteneğin var bak. Yardımı gördünüz değil mi?
bana. Senin küçük Şimdi burada bir başka hikaye daha var. Jüriler Türk değil gördüğüm kadarıyla. Doğru değil mi? O kadar güzel anlatıyor ki. Yani seni bana yardım etti. Bildiğim bir aslında gözle görülmeyen bir dil kullanıyor. Ve onlar da böyle perişan oluyorlar. Bu arada tizlere çıkışı falan rengi o kadar güzel ki kızın. Senin küçük bir elveda böyle büyük bir aşkı bitirebilir. Aşkı çok güzel vurguluyor. Dikkat edin. Aşkı bitir. Aşk. Çok çok orijinal. Bu yaşta bir çocuğun aslında genel yapısı çok birbirini andıran şeyler yapıyor. Yani bu yaşta çocuklar çok düz şarkı söylerler. Düz abi. Ve doğrusu budur. Ya ne olursunuz çocuklarınızı büyütürken küçük yaşlarda onlara saçma sapan şeyler dinletmeyin. Ne olursunuz. Büyük insanların şarkılarıyla beynini doldurmayın. Bakın büyük insanların, kendinden çok büyük duyguların şarkılarıyla onu doldurmayın. O çocukların gelişimini etkiliyorsunuz. Çocuklar çocuk şarkısı dinlerler. Çocuklar çocuk şarkısı dinlerler. Çocuklara uygun şarkı dinlerler. Bakın bu cümlemi lütfen unutmayın aileler. Çocuklar çocuk şarkısı dinlerler. Eğer çocukken güzel çocuk şarkılarıyla dolarsanız büyüdükçe zaten değişeceksiniz. Psikolojiniz değişecek. Şarkılar da büyüyecek sizle beraber. O zaman o geçişi o kadar güzel yaparsınız ki hem sade ama zaman zaman da duygulu yorumları olan bir sese dönüşebilirsiniz. Tuğan'a böyle. O zaten vardı onda yani girişte de yapıyordu bunu koyu halde. Şimdi tizde iyice belli etti. Bu hafif Zerrin Özer ha. Falan da felaket ya. Bu ne abi, Eurovision'a mı gidecek? Çok iyi değil mi Özgün? Evet. Ya direkt gözünün içine bakıyor. Mutlaka ve mutlaka Tuana'nın sahne eğitimi var. Mutlaka bir tiyatro geçmişi var. Müzikal geçmişi var. Mutlaka. %100. Yani bunu çok tecrübe etmiş. Kim olduğunu hiç tanımıyorum. Ama bu normal bakış değil yani. Bu çok bilerek yapıyor. O kaçışa bakın. Tam şuradaki göz kaçırışa bakın. Gol. Demek istediğim buydu. Başta anlattım yani. Bunlar bizde çok yok diyorum. O kadar dengeli yerleştiriyor ki o R&B numaraları. Hiç rahatsız etmiyor sizi ve keyif alıyorsunuz. Çok acayip. Aman kendi de gitmiş. Of. De ben yarışmaları izlerken aslında fikirlerimi hiç çekinmeden lang lang söylüyorum. Bunun da en güzel şahidi sizsiniz. Bayağı da linçleniyorum sizlerin sayenizde. Ama yani hak edene de hakkını vereceksin abi. Özgün. Hak edene hakkını vereceksin. Evet. Çok özel bir yeteneği var. Çok özel. Yani işte Bon Jovi'yi gösterdim yani. O yaşta adam ve 14 yaşında bir kız çocuğu. Gerçekten bu kadar güzel, özel bir yetenek. İnşallah ileride yani müzikle dolu bir hayatı olur. Yani her şey çok ünlü şarkıcı olmayla bitmek zorunda değil. Kendisini örnek alabilecek o kadar çok çocuk vardır ki her birine ilham olmak da bence çok büyük bir kariyer demek. Hangisini istiyorsa onu yapar. Ya. Şimdi şeyine bakıyordum da hocam Tuğan'a. Şurada özellikle sahne kullanımı da çok lezzetli, çok çok keyifliydi. Şurada özellikle. Özellikle kamera tam arkaya geçip onu gösterdiğinde müthiş. Bakın duruşunu izleyin. Net. Sahne simetrisi diye bir şey var. Her zaman var. Şöyle bir bakın sahne simetrisine. Ortadaki iki çizgiye bakın ya. Biraz hastalıklı insanlar için şöyle bir bakın. Nasıl içine yerleşmiş görüyorsunuz değil mi? Duruş. Vücut duruşu da öyle yani. Şimdi şöyle sopa yutmuş gibi durmuyor. Hafif şarkıyı sahipleniş vücudunu kullanıyor. Çok fazla öne eğilmiyor. Gerektiğinde şöyle sanki bir yelpaze gibi bir toplayışı var sahneyi eğilip. O da çok güzel. Burada da baksana işte ya. Bunlar işte bu. Bunlar inanılmaz. Hocam, buyur Özgüncüm. Bir tane video attım mesela, onu da inceleyin hocam Tuana'dan. Dur bakayım bu Bon abiyle bak yakaladığım şey acayip. Bu kafa çünkü bu. Bayılır Bon Jovi buna ve inanılmazdır yani. Bon Jovi'nin seyirciyle iletişimi kadar böyle etkileyici, müthiş bir atmosferi yoktur. Çok iyi becerir. Eminim ki Tuğan'a Bon Jovi dinlememiştir tahmin ediyorum. Ama o ruh inanılmaz. Baksana Özgün. Oh my gosh.
Bu yani ulaşmaya çalışan bir enerji. Müthiş. Ne yaptım bakayım? Onu da şöyle yapayım. Tuana'yı ondan sonra. Şarkıcılıktaki en önemli şeyi almışsın ya Tuana. O çok önemli bir şey. Yani bütün enerjinle, ruhunla, duruşunla, hissinle şarkının içinde olmayı başarmışsın. En zoru bu zaten yani. Yani ne kadar söylediğin, ne kadar daha söyleyeceğin, yaşın itibariyle çok daha iyi şarkı söyleme şansın her zaman olacak ama ana temel şey bu zaten. En zor şeyi başarmışsın. Hep o duygu geçiyor senden. Valla Tuana'da çok orijinal bir yetenek var Özgün. Bu yetenek nereye gider bilmiyorum. Çok da büyük laflar etmek istemiyorum. Ama yani benim gördüğüm global bir star ışığı var. Var, ne yapayım? Şimdi şeyde tutamam kendimi. Müzikal tiyatro, yani bir müzikalci kadar tiyatral bir yeteneğe sahip. Çok ilginç. Yani ben ilk Dua Lipa'yı izlediğimde Özgün, onun ilk video klibini izlemiştim. Bir tane odada şarkı söylüyor falan. Ne kadar güzel falan diye şey yapmıştım ama Dua Lipa o dönem bugünkü bir şey değildi yani. Dua Lipa bugünkü gibi bir şey de kafasında olmak belki yoktu yani. O kadar yoktu yani. O kadar olabileceğini bile bilmiyordu. Ama olabiliyor insan. Yani özellikle temel bazı farklılıklarınız varsa onlar işe yarayabiliyor. Başarılar diliyorum Tuana sana. Peki devam. Bon abiye de selamlar.